Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz değildir. Ama bu köyde inanılmaz bir olay yaşanmış. Gerçekten ilk duyduğumda hayretler ettiğim bu olayı derinlemesine araştırmak istediğim için Nepal'in yüksek dağ köylerine çıkacağız bugün. Olay şöyle. Organ mafyası ne yazık ki Nepal'in kuş uçmaz, kervan geçmez köylerini oyun alanı haline getirmiş. Buradaki fakir, çaresiz, eğitimsiz halkı kandırıp böbreklerini almışlar. Peki kimler nasıl yapmış bu işi? Hint mafyası ve onlarla bağlantılı batılı mafyalar bu köye çöküyorlar. İnsanlara böbreklerini satmaları halinde 300 ila 700 dolar arası para teklif ediyorlar. Ve böbreklerinin, burası çok önemli, tekrar çıkacağını söylüyorlar. Yani kökü sende deyip kandırıyorlar. Yakındaki Yamdi köyünden 40 yaşındaki Ganesh Bahadur Kenam'ın hikayesini dinleyelim mesela. Kenam Hindistan'da daha iyi maaş alacağı bir iş aramak için Bangalore kentine gidiyor. Ta ki kendini Bangalore'da bir odada bir grup yabancıyla sarhoş bulana kadar. Bana 24 saat boyunca bilinçsiz kalmamı sağlayan bir iğne yapıldı diyor. Uyandığımda bir hastane yatağındaydım. Böbreğimi aldılar. 3 ay sonra Katmandu'daki köyüme geri döndüm. Ve burada bana yalnızca 150 dolar verildi. Kenan bununla küçük bir arsa satın almış. Köyde her evden en az bir kişinin Hindistan'a gidip ya da götürülüp böbreğini sattığı, birçoğunun da parayı tam olarak alamadığını söylüyorlar. Alabilenlerin de parayı alkole yatırdığını anlatıyorlar. Şimdi o köye, Nepal'in dağ köylerine gidiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Yani gitmezseniz adamları çağıracağız demiş. Amca kolu da satmış galiba. Hiç iyi karşılamadılar. Burada mafya bu konuyu kapatmış. Arkadaşlar arkamı kolluyorum çünkü gerçekten tehlikeli yani. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar herkese selamlar. Dün gece tam böyle uyumaya yakın bir zamanda bir arkadaşım mesaj attı Instagram'dan. Bir tane yazı yolladı. Bu yazı acayip enteresan bir hikaye anlatıyor. Aslında bugün ben çok yorulmuştum. Yani yok sadular, yok agoriler bilmem ne derken ya gerçekten geberiyordum. Bugün dedim ben birazcık video falan yüklerim, edit yaparım. Rahat rahat bir gün geçiririm böyle. Biraz güzel yemek yerim falan. Ama hikayeyi görünce adrenalin bastı ve dedim ki tamam yani bunu çekmeliyim. Sabah kalkıp hemen bir tane şoför abi buldum. Bakayım şöyle. Namaste. Şoför benim onu çektiğimi bilmiyor. Şu anda bayağı yükseklere çıktık. Hokse diye bir köye gidiyoruz. Bu köy Katmandu'dan birkaç saat uzaklıkta. Aslında çok yaklaşık köye. İyice şu anda Türkiye'de gibi hissediyorum bu arada çam ağaçlarına bakınca. Sağ tarafımız Nepal'in bir askeri bölgesi. Peace with honor. Onurlu bir barış diyor. Burayı çekmemem lazım aslında böyle kaldım. Şu lambalar var ya sarı kırmızı olan. Onlar Kütahya'da vardı 1988 yılında falan. Evet şimdi bu köy çok uzakta. Biraz zorlu bir yolculuk oldu. Nasıl zorlu bir yolculuk oldu? Yolun tamamı yani tünellerle falan gelmiyorsunuz. Dağlar üzerinden geliyor ve yol yapımı var. Tamamen toz bulutları içinde geldik. Yani her tarafım toz oldu böyle.
Şu anda içim dışım toz halinde ama buralar çok güzel. Daha da yükseklere çıktık. Bakalım kaç metredeyiz bu arada. Nepal 1400-1500 metre civarı. Bunlar normal arkadaşlar, şey yapmayın. Ha burada düşmüşüz. Ha bayağı indik çünkü. Şimdi yine çıkıyoruz. 927 metredeyiz. Çok absürt bir hikaye. Yani Levent Kırca skeçi gibi ya da Ertem Eğilmez filmleri gibi diyebiliriz. Yani bunun bir filmi yapılsa, Şener Şen, Kemal Sunal oynasaydı hiç şaşırmazdık. Çok çok acayip bir hikaye. Nepal'in bir dağ köyüne gidiyoruz. Zaten yolları görüyorsunuz şu anda. İşte çocuklar, klasik köy bakkalları, turistin uğramadığı Nepal'in dağ köyleri bunlar. Bunlar Nepalli dağ kabileleri. İşte muhtemelen madenler var. Yani her şey benim videolarımda, Laos'ta vesaire gördüğünüz klasik dağ köyleri tadında ama burada çok enteresan bir hikaye var. Ağacın güzelliğine bakın arkadaşlar. O iki Nepalli dede uyuyor, yatıyor. Ne dedik? Ertem Eğilmez filmlerinde olacak bir hikaye. Orada görsek şaşırmayacağımız bir hikaye. Hikaye ne? Evet, oraya gelelim. Hindistan'da benim okuduğum kadarıyla, şimdi tamamını öğreneceğiz. Hindistanlı bir mafya Nepal'e geliyor. Dağlardaki, uzak dağlardaki köyü buluyor ve bu insanları kandırıyor. Ne yapıyor kandırıp? Böbreklerini alıyor arkadaşlar. Bütün köyün böbreklerini alıyor. Ya şu ormanların, şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Fethiye gibi. Fethiye'de de böyle ormanlar var ya. Nereden şeytanlar aklınıza geldi böyle burada köyü bulmak, köyü buldunuz, bu insanları kandırmak, yok organlarınız yeniden çıkacak falan demek. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Benim hayatımda duyduğum en absürt hikaye ve şu anda o hikayeyi kovaladığım için de inanamıyorum çünkü çok, baksanıza abi, artık şeylere çıktık yani. Himalayaların tepesine çıkacağız. Organ mafyası cidden inanılmaz şeytani bir şey ya. Hangi ülkelere gönderdiler acaba? Ben biliyorum hangi ülke olduğunu da onları da soracağız bakalım. Nerede ameliyat ettiler mesela? Abi, buzlu küvetin içinde mi uyandınız abi? Nasıl bir şey bu? Teyzeye bak. You? Where is Hoxha? Hoxha चाहिँ यही हो बट बुझ्नुहोस् होक्से बजार दाइ यहाँ होक्से गाउँ छ एउटा है हजुर त्यो गाउँमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो यो किडनीहरू चाहिँ बेचेको रहेछन् त्यस्तो गाउँ छ नि त्यहाँ त हजुर हजुर त्यो गाउँमा हामीले जानुपर्ने कहाँ चाहिँ त्यो गाउँ भने उहाँ तपाईँहरू छोडेर आउनुभएको गाउँ छोडेर आएको हजुर अगाडि कतिजना घर होला त्यहाँ खोइ म त्यो साह्रो मलाई त्यो थाहा छैन थाहा छैन है Gelmişiz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. यो चाहिँ के हो बर्र पिपल हो क्या Nepal olunca büyük Hint kıtasının Asya'ya çarptığını ve bu dağların öyle oluştuğunu bilin. Bu kadar yüksek dağların, Everest'in, Himalayaların, Everest tepesinin ve Himalayaların burada olmasının sebebi Hindistan'ın Antarktika üzerinden. यहाँ सोधौँ न Merhaba. Amca kolu da satmış galiba. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Namaste. अङ्कल यो Kol da yok adamda. यहाँ चाहिँ अर्ग्यानहरू होइन आफ्नो के किडनी भन्छ है किडनीहरू चाहिँ बेचेको गाउँ यही हो अगाडि Ha, kidney şey işte, böbrek diyor. Yukarıda mı böbrek? Böbrekçiler. त्यो जान्छ है कहाँबाट ओह्रालो भन्नुभएको अङ्कल ऊ त्यो मान्छे निस्केको ठाउँबाट होइन हामी यो सिधै जाने सिधै Bakın böyle kadınlar artık ne ऊ यो topluyorlar? चौताराबाट दाहिने जाने Fındık gibi ama değil. Fındık topluyormuş gibi ama değil. गाडी जान्छ है Şerpalar var. İşte Everest'e giden dağcıların eşyalarını toplayan. Onlar kendi ağırlıklarının daha fazla, karınca gibiler. Üçüncü göz kafalarındaki kırmızı şey, boya. O Hinduizm'deki bir şey. Evet.
Yolumuz bu köyde düşecekmiş. Dün Instagram'da gelen bir mesaj sayesinde. Namaste. Şimdi çok şaşırıyorlar çünkü buraya beyaz insan muhtemelen hiç gelmiyordur, gelmemiştir. Hadi bakalım inelim. Arkadaşlar o köyde değilmiş. Sanıyorum bu köy. Bu köy. सोधौँ न यो केटाहरूलाई Vallahi şoför, sevdim ben bu şoförü. Çok şoför bayağı atılgan, akıllı. Asya'da aradığımız özellikler gerçekten. Çam ağaçları tam Türkiye ya. Toprağın rengi bile. Hokse, Hokse. Hokse. गाउँ छ नि एउटा गाउँ टोटल त्यो किडनी ट्रान्सफर गरेछ अनि यहाँ पनि अगाडि छ अरे पर पिपल भएको ठाउँै छैन यहाँ त पिपल बोट हो यहाँबाट उ त्यहाँ जाने होइन त्यहाँबाट खत्तै छिर्ने यता तल्लोपट्टि त्यहाँ त गएको त्यो 8 नम्बर वडा भन्नुभएको होइन हजुरले त्यहाँबाट त्यो के भनेको त्यही हो अनि नै गाउँ चाहिँ भनेको ट्रान्सफर गर्ने गाउँ चाहिँ यहाँ एउटा त्यही माथिबाट एउटा गाउँ देखाएको थियो कहाँनिर हो सबैजनाले किडनी नि बेचेका छन् क्या भेजा छैनौँ हामीलाई होइन त्यहाँ चाहिँ बेचेका छन् कि चाहिँ त्यसकै अमित रिसर्च गर्न त्यहाँ त खोइ बेचेको कहाँ छ अरे यहाँ अगाडि पुरै गाउँ छ अरे त त्यहाँ त्यहीँकोले पनि भनिरहेको यहाँ गाउँै बेच्ने त कहाँ छ अरे कोही पनि छैन गाउँको बेचेको कसले बेच्छ अगाडि अगाडि Köy köy geziyoruz. छँदै छैन यहाँ पुरा गाउँ Köy köy Anadolu. Söylemiyor adam köyün nerede olduğunu ya. İlginç. Hint mafyasının adamı. İnşallah mafyanın eline düşmeyiz. Bizi de böbreğe almasınlar. Hello. दाइ यता आउनु त थोरै यो बर पिपल भनेको यही होइन ए अलि तल हो त्यो बर पिपल छेउको गाउँमा चाहिँ किडनी ट्रान्सफर गरेको छ अरे हो हजुर अलिकति तल हो बर पिपल भएको तल हो कति तल हो किडनी ट्रान्सफर गरेको गाउँ कहाँनिर हो Konuşmak istemiyorlar. Arkadaşlar hiç iyi karşılamadılar. Burada mafya bu konuyu kapatmış. I like this very dangerous place. Dangerous place. Yeah, because the people are not saying that transfers. Not talking about. Not talking about that. त्यसलाई के भन्छ अरे kidney transfer. This village, this village people are not telling. They are aggressive. Aggressive. Yeah. They are not telling. Bayağı üzerimize. They said, we don't take photo and don't like these types of word. It's not here. You go said that man, that people. Village people. So this is Hokse village. Yeah. Evet. Arkadaşlar ne yazık ki çekemiyoruz çünkü muhtemelen organ mafyası bu konuda bir iki şey gelince yasakladı. Biz size yine hikayeyi anlatacağım. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Bir kere çok acayip bir ortam burası. Bakın kadına bakın. Keçi çobanı. Evet, gitmezseniz adamları çağıracağız demiş. Adamları çağırıp sizi dayak zoruyla kovacağız. Ben hayatımda ilk defa old man said yeah, I saw he was aggressive, very aggressive. Bir yaşlı bir adam geldi. What did he say? He's saying you go now here. You go from my village because not make news. Now you make your news or you tell like kidney transfers. We call old boy, young boy, yes. And we he said त्यसलाई के भन्छ पिट्नेलाई
He said the young boy come and you fight and tell that one man. Evet, mafyayı, yaşlı bir adam geldi. Çok agresifti. Mafyayı çağıracağım. Sizi dövecekler dedi. Her arkadaşlar, ben size bu bölümü anlatacağım. Neler olduğunu anlatacağım. En azından köyü ve olayın agresiflik boyutunu gördünüz. Yani muhtemelen mafyayla hala bu mafya bu köyde ve köy civarlarında. Çünkü inanılmaz bir para var. Bu işin içinde organ kaçakçılığı yapan ülkeler de var. Onu araştırabilirsiniz Google'dan. Ben şimdi ülkelere ismini verip sıkıntı yaratmak istemiyorum kendim için. Böyle. Bakalım bulabilecek miyiz? Başka yerde de bulamayız yani. Tamam. Yani vazgeçmek de istemiyorum aslında da gerçekten çok tehlikeli yani. Adamlar da korktu. Onları da tehlikeye atmak istemiyorum rehberlerime. यहाँनिर चाहिँ एउटा गाउँ छ अरे होइन त्यो किडनी ट्रान्सफर गर्ने गाउँ कहाँनिर हो यही गाउँ हो यही गाउँ हो O da mı yapmış? Sitel this village. This village ha. Bak yalan atıyorlar. हजुर ए त्यही त्यहीँनिर होइन तल अघि अलिक तल होइन दाहिनेतिर त्यो दुईटा पिपल रुख भएको ठाउँ त्यो त्यहाँ भन्दैन यहाँबाट जानु जानु भनौँ Kadın vermiş mi? Sorar mısın? This village Yeah. we go there that's village. Okay, so the guys, dangerous guys. Yeah, dangerous. Yeah. त्यो महिलाले दिएको छ सोध्नु त हजुरले दिनुभछ प्लाट हजुरले त तपाईँको भाइ र बुहारीलाई यसलाई इन्टरभ्यू गराएर उहाँले अलिअलि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्छ इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ तपाईँको भाइ र बुहारीले अहिले घर छैन मैले मात्रै भनेर हुँदैन तर भाइ र बुहारीले चाहिँ दिएको Gidelim. Tamam. अहिले It's okay, let's go. Kadının kardeşiyle onun eşi vermiş. Ne kadar satmış böbreğini? How much did she take? कति कति पैसाले त्यो गर्नुभयो भाइ बुहारीले कति पैसाले गर्नुभएको अरे 70,000 70,000 70.000. Yeah. एकजनाको 70.000 rupi. Yeah. Only 70,000. एकजनाको Kim? सकभर यो गाउँले कतिमा बेचेको Bulduk bir tane. अन्दाजी Bulduk. 30 जना जति 30 people take that kidney transfer. Yeah, 70,000. प्राय त्यो 70,000 मै हो सिटेल 70,000. Why didn't she sell? Neden तपाईले sattın? किन नदिनु भएको रे नो रे सरी Huh? नो रे नो She doesn't want to sell. अब खानै पाएन भने ज्याला गर्ने अब अहिलेसम्म अब के दिने ल Ne diyor? He? म चाहिँ नदिनु उहाँ yemek bulmayınca yani niye yapmasın diyor. पोहोर चाहिँ मलाई दुईटै भाइहरू गरेर खै चामलहरू पैसाहरू अलि दिँदैन मलाई like you same people give her 2 years ago rice. Indians. Yeah. Indians? No like same you White? foreign people. yeah. Not Indians. White people. Yeah. Beyazmış arkadaşlar. Şu anda bayağı tehlikeli bir işin içine girdik bence. किडनी कसले किनेको हो खास इन्डियाहरू इन्डियनहरूले हो आफू गएको होइन इन्डियनहरूले हो खै हाम्रो छोरालाई चाहिँ तामीलाई दियो अरे तामी Tamil. या Okay. Tamil. Sri Lankalı ya da Hindistan'ın güneyinden. Hindistan güneyinden muhtemelen. दियो अब हुन त हामी गएको होइन कसलाई दिन्छ मलाई के थाहा Arkadaşlar arkamı kolluyorum çünkü gerçekten tehlikeli yani. Şu ileride de gençler var. Teyze de ne konuşkan çıktı vallahi helal olsun. जोरबिबलमा त हुँदैन त्यहाँ त करायो Şoför de Uber şoförü buranın Uber'i. Çok cesur çıktı be adam. Helal olsun. Yeni partnerimiz. पसलकोले त राम्रो भन्यो अरूले त्यो अरू त कति खाएर बस्छ होला न
पसलकोले त धेरै राम्रो सजेसन दियो नि यहाँको मान्छे चाहिँ अलि डेन्जर छ अलि उ गरेर कुरा गर्नु भन्ने कुरा नबुझ्ने रहेछन् Arkadaşlar 70.000 rupi, 130 rupi 1 dolar ediyor. 130, 1310 dolar, 13.100 dolar, 70.000 de ne kadar ediyor? 400-500 dolar civarında ediyor. Böbreği veriyorlar. Kadının dediğine göre şimdi ben çevirtirdim. Sizin dedi konuştuğunuz bütün adamlar böbreklerini verdi dedi. Onun için konuşmak istemiyorlar dedi ve dedi Tamiller, Hindistan'ın güneyinden Tamiller şey yapıyormuş yani bunun büyütülmesini istemiyormuş organ mafyası yani kısaca. O sebeple çok fazla deşmemiz gerekiyor ama en azından öğrenmiş olduk. Ben size fotoğraflarla hikayeyi de anlatacağım. Evet, inanılır gibi değil. Teyzeyle de konuştuk. 35 kişinin böbreklerini yani birkaç yüz dolar vererek almışlar. Sonra geri çıkacak demişler. Ama işte cehalet ve sefalet insanları nelere sürüklüyor. Çok çok üzücü bir şey bu. Yapacak bir şey yok tabii ki. Çok geç. Umarım daha da olmaz ama olacak. İnsanlar sefil oldukça, insanlar para ihtiyacı oldukça ve devlet kontrolü az oldukça böyle mafyalara da dünya oyun sahası gibi bu çok zengin beyaz insanların ben de beyaz demeye başladım burada işte çok zengin Avrupalı, Amerikalı, Orta Doğulu insanları satılıyor. Çok çok büyük paralara, belki yüz binlerce, milyonlarca dolara satılıyor. Görüşürüz bu kadar. YouTube'ma herirsin. YouTube. Evet. Haberi alalım dese. Bir dakika. Numarası yokmuş diyor ya. Okay. Tamam. Thank you. धन्यवाद है हजुर. Thank you. हजुरले ल्याएर त्यो रिपोर्ट मात्रै त्यो भनिदिने मात्रै काम पैसा नि दिन्छ हजुरलाई पनि दिन्छ मलाई त होइन त्यो एउटा रिपोर्ट बनाउने एकजना मान्छे उपलब्ध भयो भने हजुरले खबर गरिदिनु न Vazgeçmedim. हजुरको नम्बर दिइराख्नु न Şöyle तपाईको नम्बर मिस कल हान्दिनु नि başka bir köye geldim yan köye. O köyden bir adamın numarasını alıp अनि काठमाडौँमै गर्दा हुन्छ onu Katmandu'ya getirtip röportaj yapmaya çalışacağım. पनि गरिदिनुहुन्छ Şimdi Tamank dilinde kız babasını biz ikna ettik aslında. Tamank dilinde kız gelip şey dedi. Şoför biliyormuş Tamank dilini de. Bunlar Tamank kabilesi. Bakın zaten böyle. Şey insanlar. Sakın verme demiş telefonu. Biz de alamadık. En azından teyzeyle röportaj yaptık. Yani böyle bir olay yaşandığını ispatlamış olduk burada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Bizi kimse durduramaz.